Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika pullu çantayı birlikte yapacağız. Çantam eşsiz, benzersiz, tasarımı tamamen bana ait. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Çantamın yapımında 3 tane Vavivo'nun pullu ipini kullandım ve yaklaşık 500 gram kağıt ip kullandım. Tüm çanta aksesuarlarımı Angel Çanta Aksesuar sayfasından aldım. Tüm malzemelerimi yine açıklama kısmına muhakkak ekleyeceğim. Çantam çok şık olduk. Günlük ve plaj kullanımına oldukça uygun oldu. Büyük boy bir çanta oldu. Çantamın şöyle uzunluğu 35 santim, eni katlanmış şekilde 40 santim, kenarlarını açabiliyoruz. Şöyle böcelerinden çıkartıp şunu açıyorum. Hemen açınca da 50 santim oluyor çantam. Kullanımı isteğe bağlıdır. İsterseniz katlayarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle açık şekilde kullanabilirsiniz. Hemen çantamın yapımına geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Nescraft olarak Instagram'dan bulabilirsiniz. Haydi çantamın yapımına birlikte geçelim. Hemen çantamın yapımına geçelim. Çantama böyle bir uzun bir dikdörtgen parçayla başladım. Toplamda 101 sıra sık iğne ördüm ve uzunluğu da 73 santim olmuş. Sizin elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sıra sayısını ya da olduğu gibi örün, kaç santim çıkacaksa. Hemen size küçük bir örnekle bunu göstermek istiyorum. İpimi lacivert ip kullandım ve lacivert pullu ip kullandım. Çantamda şunu şöyle keseceğim. Şunu şimdilik katlayalım. Toplamda 3 tane lacivert ip kullanıyoruz. Pullu ip. Ve bir saniye kamera. Bu da üçüncüden kalan olacak. Şöyle sizlere küçük bir parçayla hemen göstermek istiyorum. Büyük parçaya başlarken toplamda 49 zincirle başladım. Birine dönüş için kullandım. 48 tane ilmeğim oldu. 48 tane sık iğnem oldu. Şimdi farz edelim ki ben 48 tane ilmekle başlayacağım. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. 48 ilmeğimiz olacak. Unutmayın, 49 zincirle başlayın. 49. zinciri dönüş için kullanıp 48. zincire batın. Bunu saymıyoruz. Toplamda 49 tane zincir çekiyoruz. 3,75 tığla başladım bu arada. İsterseniz 4 numarada kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayın. Şimdi 49 tane zincir çektim. 49. zinciri dönüş için kullanıp 48. zincire battım. Sık iğne yapıyorum. Git gel model olduğu için pullarımızı eşit bir şekilde dağıtacak. Birazcık çabayla da ön tarafa sizler elinizle alabilirsiniz ama git gel model olduğu için bir sıra öne bir sıra arkaya. Bakın bura ön sıram ya, pul da burada kaldı, tıkandı kaldı. Tırnağımla şöyle ittiriyorum ve pul öne hemen kolaylıkla geliyor. Tırnaklarımın haline bakabilirsiniz. O yüzden bu tırnaklar böyle oldu. Ama çok kolay bir ittirmeyle pulları öne daha yoğun bir şekilde alabilirsiniz. Bakın yine aynı noktada pul tıkandı. Şöyle tırnak yardımıyla öne aldım. Sıra sonuna kadar sık iğneyi yapıyoruz. Toplamda sayacağız. Sık iğnemiz 48 tane olacak. Geldim bu şekilde sıramın sonunda yaptım. Bir zincir çekiyorum. Her zaman sıranın başında ipimi üstüne atıp dönüp ilk sık iğneye, ip üstüne atmıyorum, pardon, çok özür dilerim. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki sık iğneye tekrardan sık iğne yapıyorum. Modelimiz tamamen sık iğneden oluşuyor. Sık iğne pulları çok güzel bir araya topladığı için sık iğne tercih ettim. Yine sıra sonuna kadar, bakın bu bura benim arka yüzüm. Dolayısıyla pullar hep öne toplandı. Sıra sonuna kadar tekrardan sık iğne yapacağız.
Ve sonuncu zincire de, sonuncu sık iğneye de muhakkak batmayı unutmayın. Eksiltme, arttırma olmasın, eşit bir şekilde büyüsün. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Bu şekilde. Model tamamen bundan ibaret. Toplamda 102 sıra olana kadar sık iğne git gel git gel dönüyorsunuz. 102'ye 102 pardon 102 değildi. Kaç sıraydı? Hemen 103. Çok özür dileyerek şuraya not düşmüşüm. 103 sıra sık iğne yapıyoruz. Toplamda 103 sıra sık iğne yaptıktan sonra 103. sıraya geldim. Burada artık pullu ipimi götürmeyeceğim. Şu etrafa bir sık iğne gitmem gerekiyor. Pullu ipimi şöyle sık iğnemin arasında yürüteceğim. Sadece bununla yürüteceğim. Ya da pullu ipimi tekrar bağlayıp yürütsem, şöyle tek bununla gitsem muhtemelen ince gelecek. Eşitsizlik olacak. O yüzden size modeli göstermek için pullu ipimi kesmiştim. Hemen tekrar düğüm atıp bağlayacağım. %103. sıradayım ve ön yüzdeyim. Ön yüzdeyken ne yapıyorum? Bakın, her bir sık iğnenin tepesi zaten belli. Sonuncu sık iğneme battım. Hemen yan tarafa geliyorum. Bunun tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen geliyorum bir diğerinin tepesine, boşluğuna ya da aradaki bir zincirliğin arasına batın ki açıklık kalmasın. Hiçbir yere çift batmayacağım. Arttırma olsun istemiyorum. Sadece çerçeve olarak düşünebiliriz bunu. Parça çok uzun olduğu için zorlanıyorum biraz. Bakın, buranın tepesine, her bir tepeye bir tane sık iğne yapalım. Tepeler zaten belli. Bakın, sıradaki şöyle. Göstermek istiyorum ki sizler de zorlanmayın. Bakın, batacağımız noktaların boşlukları zaten belli. Ekstra bir yerlere batmıyoruz. Her önümüzdeki boşluğa birer kez batarak burada yaptığımız dikdörtgenin etrafını düzgünce çerçeveliyoruz. Şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Tüm etrafını dönüyorum. Aynı şekilde buraya gelip dönüyorum. Döndüm ve geldim. Başladığım noktada değil, şu noktada bitireceğim. Buraya tekrar bir sık iğne sırası gitmeyeceğim. Şu noktada bitireceğim. Parçamı tamamen bitiriyorum. Ütülüyorum ve artık yan kısımlara birlikte geçiyoruz. Çantamın etrafına çerçeveyi tamamen bitirdim. Dediğim noktada da tamamlayıp daha sonra ipimi arkaya gizleyip kestim. Şimdi yan duvarlara ben alışılmışın dışında file düşündüm. Şöyle bir file parça yaptım. Yapa söke farklı yöntemleri falan da denedim ama en çok hoşuma giden bu oldu. Aşağıda biraz daha az açıyla başlayıp üstlere doğru böyle açılan bir file. Çok da güzel oldu. Bunu nasıl yaptık hemen sizlere notumu okuyarak söyleyeyim. Bu duvardan ön ve arka duvarımız var. Bir de orta tabanımız var tek parçadan. 27 sıra file ördüm. Bunu not alın bir yere. 27 sıra file ördüm. 27. sırada bir zincir çekip ipimi kopardım. Şimdi sağ duvarımda toplamda 43 sıra sık iğnem kaldı. Sol tarafta 43 sık iğne. Duvar modelimi de 18 sık iğne üzerine kurdum. 43'ünden sonra 44. sıraya işaretleyici taktım. Aynı şekilde şöyle şuradan göstermek istiyorum. Şuralara sağ sol eşit ayırdıktan sonra buraya işaretleyici taktım. İşaretleyicimin olduğu noktadan bu noktaya kadar file yapacağız şimdi birlikte. Yani arada işaretleyicimle birlikte 18 tane sık iğnem var. Hemen şimdi fileyi 3,5 numara tığla yapıyorum.
sizler de 3,5'a dönebilirsiniz. Bu arada önemli olan 27 sıra değil. Önemli olan sizin elinizin gevşekliği, sıkılığı farklı olabilir. 27 sıra size çok gelebilir. Bunu tamamen duvardan ölçerek yapacaksınız. Yani ben bunu çevirdiğimde duvarla birlikte bakın aynı sıraya denk gelecek. Bitiş noktası bu şekilde denk gelecek. Yani sırayı baz almayın. Tamamen kendi yaptığınız, burada bıraktığınız duvarı baz alarak ölçün. Sıra önemli değil. Bunu da söyleyeyim. Bu da bir püf nokta olsun sizlere. Şimdi hemen bir zincirle sabitliyorum. Sıkılaştırdıktan sonra bakın işaretleyicimin olduğu noktaya girdim. Burada bir sık iğne yaptım. İpimi de şöyle 1 2 3 4 ipimi üstüne atıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye ipimi üstüne atmıyorum. 4 zincir çektim. Bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 tekrar bir sık iğne atladım. İkinci sık iğneye sık iğne yapıyorum. Arada 4 tane zincir çekiyorum. Burada normalde 2 sık iğne bırakmam gerekir ama ben altta toplu bir file, üste doğru açılabilen bir file istediğim için burayı biraz sıkı yapıyorum. Yani birbirine yakın yapıyorum. Yukarıya doğru da açılan bir model olsun istiyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir sık iğne atladım. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir sık iğne atlayıp ikinciye sık iğne. 4 zincir çekiyorum. Diğer işaretleyicimin olduğu noktaya kadar birlikte yapalım. 1 2 3 ve 4. Biraz hızlandırayım burayı. Tekrar olacak çünkü. Bir tane atlayıp bir tane yapıyorum. Burada tek bir tane sık iğnem kaldı ama burayı da yapmak zorundayım çünkü eşit olması gerekiyor. Hiç önemli değil. Bir tane sık iğne atlamamak, önemli olan sayıların hepsini tamamlamak. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktadaki işaretliği çıkartıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 4. Şimdi dönüyoruz. Artık çantam o kadar büyük oldu ki yani dönüş için bayağı emek sarf etmem gerekiyor. 4 zincir çektim ve döndüm. Tekrar bir önceki yaptığım zincirin içine, iç boşluğuna girdim ve bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. Bir önceki yaptığım zincirin boşluğuna girip sık iğne. 4 zincir ve bir önceki zincirin boşluğuna girip boşluğa giriyorum, zincire batmıyorum. Gelişi güzel bir file yapacağım. Hiç uğraşmadan ütüleyince bakın ne kadar güzel durdu. Çok şık durdu. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın ilk başladığım noktadayım. İlk zincirimin olduğu noktadayım. Tekrar bu noktaya da bir tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bitene kadar 9 olacak. Asla arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Tekrardan bakın sıra sonunda 4 tane zincir çekeceğim. Ve tekrar döneceğim. İlkine boşluğuna tekrar sık iğne. 1 2 3 4. 1
1, 2, 3, 4. Tekrardan sıra sonuna kadar yapıp burayı da size gösterip geliyorum. Sıramın sonundayım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bunun ortasına, şu boşluğuna tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekip dönüyorum. Döndükten sonra da artık model hep tekrar. Şöyle 2 zincirlik boşluğa giriyorum. Ve bir sonrakine de sık iğne yapıyorum. Tam ortaya denk getirmek tabii ki önemli. Zaten kayma yapmıyor. Sık iğne yani kağıt iplikte kolay kolay kendi kendine kayma yapmaz. Şimdi bunu toplamda 27 sıra ördüm ben. Dediğim gibi siz de şu yan duvarınıza ölçerek, benim ölçümü değil de kendi yan duvarınıza ölçerek bunu lütfen yapın. Çünkü herkesin el örgüsünün boyutu farklı oluyor. Ben burayı da ördükten sonra size nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Daha sonra da çantamın ağız kısmına ve sap kısmına geçeceğiz. Şimdi bunu tamamlayıp size birleştirmeyi hemen gösteriyorum. Oy. Vallahi kaç yöntemle yaptım söktüm ama çantaya en güzel yakışan şekilde birleştirmeyi yaptım. Tabii ki iğne ile yaptım. Size de göstereceğim. Sadece bir kenarı yapıp size örnek olarak göstermek istedim. Şimdi çantamın tek parça halindeyken o kadar büyük olduğuna bakmayın. Normal standartlarda bir plaj çantası ya da günlük kullanıma uygun bir çanta oldu. Bakın şöyle dikerek yaptım ama tek taraflı dikerek yaptım. Yani tek gözünü alarak diktim ve kusursuz güzellikte oldu. Şöyle videoyu biraz uzatacağım. Yandaki duruşunu da görün istiyorum şöyle. Harika durdu. Harika oldu yani. Hemen şimdi sizlerle de yapalım. Şöyle videoyu tekrar düzeltelim. Çantamın tekrardan iç yüzünü çeviriyorum. İçten dikeceğiz. Dışarıdan dikmeyeceğiz. Şöyle. Bakın tabanımız tam oturdu. Kusursuz oldu. Tabi yine astar da yapabilirsiniz biliyorsunuz. Videolar kısmında benim astar videomda mevcut. Hemen sizlere şuradan nasıl başladığımı göstereyim. Şöyle çevireceğim. Şu ipimi iğneyle şuraya geçirip daha sonra dikeceğim. Önce iğneye ipimi geçirdim. Burada bir sabitleme işlemi yapacağım. Şöyle tekrar girdiğim noktadan ters girerek bunu buraya sabitlemiş oluyorum. Ve dikiş yapacağım noktaya ilerleyeceğim şimdi. Herhangi bir yerden ilerleyebilirsiniz. Bu böyle asla sökülmeyecektir. Kağıt ip zaten siz sökmediğiniz sürece kolay kolay sökülen bir ip değil. Yine de garantiye almak istiyorum. Şimdi yapacağım işlem şu noktaya da bir gelmek istiyorum. Şuradan alayım. Bu ön yüzün dikişi her zaman bakın içte kalan, yani düz kısımda kalan yerden değil, iç kısımda kalan teklerden alacağım. Yani bir kısmını içeride bırakacağım. Dışta gözükecek yerde, bir kısmını da içeride. Yani şu arka tek sık iğnemin ön tekini bırakacağım. Arka tekinden dikiş yapacağım. Hemen ilk şuradan aldım ve ilk sık iğnemin arkasından aldım. Bu noktaya 2 kez yapıyorum. Başlangıç noktam olduğu için. İpim düğüm oldu herhalde. Yok. Açılma olmuş. İsterseniz böyle bir mandalla tutturabilirsiniz. Sizlere göstereyim. Kayma olmadan düzgün bir şekilde dikmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Düzgün bir şekilde ilerlemek. Şöyle mandal takabilirsiniz, işaretleyici takabilirsiniz.
Şu noktayı da şöyle yapacağım. Evet, gelelim tekrardan dikişimize. Hemen şuradan aldım. Gelişi güzel alıyorum burayı. Burası nereden aldığınız önemli değil. Ben sadece son sıraların tek noktalarından alıyorum. Bakın, sık iğnemin de içte kalacak kısmından aldım. Hemen bir sonraki sık iğnenin karşılığına denk gelecek noktadan giriyorum. Bu sık iğnemin karşılığına denk gelen nokta burası. Hemen kontrol ediyorum. Bir tekini aşağıda bırakıyorum. İkinci tekinden çıkıyorum. Ve yine sık iğnemin karşısına denk gelen noktadan girmem önemli. Aynı şekilde aldım. Sık iğnemin tek lobunu aldım. Sona kadar bu şekilde dikiyorum. Son noktada nasıl bitirdiğimi sizlere göstermiş olacağım. Bu şekilde dikelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Şöyle, sonuncu değil bu arada bu. Şöyle aldım, yine aynı noktaya girdim. Çünkü şunu şurayla birleştirmek daha güzel oluyor. O yüzden şuradan aldım ve sonuncunun tek noktasına girdim. Ve şuradan aldım, tekrar sonuncuya girdim. Bu işlemi 2 defa ya da 3 defa yaparak bitiş noktasını böyle düz yerde bitiriyorum. Şura yan olduğu için düz noktada bitiriyorum. Aynı şekilde bakın, dümdüz bir birleştirme olsun diye burayı da aynı şekilde yaptık. Buradaki tek püf noktası bu. Ağız kısmını düzgün bitirmek. Diğer yan tarafta bitirsem eğri bir bitiş oluyor. Hemen ipimi de şöyle gizleyip keseceğim ve diğer noktayı dikmeye geçeceğim. Burada artık ipimi kesebilirim. Şimdi aynı şekilde buraya bir ip ekliyoruz. İp ekledikten sonra yine mandallarımızı şöyle takabiliriz. Şunu şöyle. Tekrar burayı da dikip daha sonra ağız kısmına geçebiliriz. Gerçekten sonuç çok hoş oldu. Çok sevdim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Şimdi çantamın her tarafını güzelce dikip eşitledikten sonra ağız kısmına da sık iğne gideceğim. Çünkü bir bütünlük olsun istiyorum. Şöyle kağıt ipimi ve şu açımı da düzelteyim. Kağıt ipimi ve pul ipimi şöyle bir zincirle sabitleyeceğim. Köşe noktadan başlayacağım. Şuradan başlayayım. Bir tane sık iğne yaptım. Geldim. Şu araya bir tane sık iğne yapıyorum. Çok sıkmıyorum pullu ipte ben. Geldim. Bir tane sık iğne yaptım. 4 zincirlik boşluğa 1 2 3 tane yeterli olacak. 3,75 daha geçtim tekrardan. Geliyorum. Şu bir birleştirme noktasındaki sık iğnenin tepesine, bakın pulumu da öne aldım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Buradaki sık iğnenin tam tepesine bir tane sık iğne yapıyorum ve 4 zincirlik boşluğa 3 tane sık iğne yapacağım.
Hemen kontrol ediyorum. Kasma vesaire olmadı. Gördüğünüz gibi sayılarımız güzel. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Buradaki birleştirme noktasında bir tane sık iğne. Aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. 4 yaparsam burası çok bol bol olacak. O yüzden hem tığım 3.75 hem de ipim çift kat olduğu için 3 yeterli oldu. Ütüleyince de çok güzel duracaktır. Bu arada birleştirme yapmadan önce parçayı tek parça halinde ütüleyip ondan sonra birleştirme yapalım. En son bittiğinde tekrar bir ütüden geçireceğiz çantamızı. Şu noktaya kadar yapayım. Burayı da sizlere göstermiş olacağım. Zincir boşluğuma 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şu noktaya da bir tane yapacağım. Ve şu birleştirme noktasına da bir adet sık iğne yapıyorum. Ve hemen sıradaki sık iğnemin tepesine geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Yine file kısmına geldiğimizde şu noktaya bir tane batıp daha sonra 3 1 3 1 şeklinde yapalım. Başlangıç noktasına kadar örüp gelelim. Sıramın başına geldim. Şu sık iğnemi de yapıyorum. Bakın ilk battığım nokta bura. O yüzden şu noktaya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. İlk başladığım noktaya bir tane zincir çekiyorum. Bir sıra daha sık iğne gideceğim. Daha sonra ilmek kaydırma sırasına geçeceğim. Bu sırada da pulları öne doğru çekebilirseniz güzel olur. Yanlarda en azından şöyle bakın tırnağımla ittirmeye çalışacağım. Evet, geldi. Şurada arada kalmış bir pul var. Onu da şöyle düzelterek filenin üstüne almış oldum. Şimdi her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapalım. Şöyle pulu alabiliyorsanız özellikle file kısmında hoş duracaktır. Şöyle. Bu şekilde bir sıra daha sık iğne yapalım şu noktaya kadar. Daha sonra çantamın ağzına ilmek kaydırmayla bitireceğim. Bu şekilde. 2 sıra dedim ama ben 3 sıra ördüm. Şöyle ipim şu kadar kaldı. Bitsin diye uğraştım. 3 sıra ördüm. Sizler 2 sıra da örebilirsiniz. 3 sıra da örebilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Hemen ilk başlangıç noktam nereye bakıyorum. Bir tane daha sık iğne. Hatta şöyle yapayım. Bir sonrakini de ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada pullu ipimi ben artık keseceğim. Ağız kısmındaki ilmek kaydırmayı sadece şu ipim dolandı, bir bu ipi koparmam lazım. Ayağım. Çünkü pullu ip takılıyor ilmek kaydırma yaptığımızda. O yüzden pullu iple yapmayacağım. Hemen pullu ipimi alttan yürüteceğim. Bırakıyorum pullu ipimi. Şöyle yapayım. İlmek kaydırma. Artık bu da son sıramız. Çok sıkı yapmayalım ilmek kaydırmayı. Bir tık gevşek alalım ki az kısmı kasma olmasın. Her bir sık iğneye bu şekilde bir kere ilmek kaydırma yapıyoruz. Şu ipimi de tığımla beraber yürütüyorum ki kopartırken sökülme sorunu yaşamayalım diye.
Bunu artık kesebilirim. Bu şekilde ilmek kaydırmayı şu noktaya kadar yapıyoruz. Daha sonra ipimi arkaya alıp gizliyorum ve sap kısmına birlikte geçeceğiz. Bunu güzelce birleştirip gizleyebilirsiniz. Ya bittikten sonra ütüleyin, söylemeyi unuttum. Güzel bir şekilde formunu bozmadan ütüleyelim. Daha sonra da sapını ben deri sap kullanmak istiyorum ama elimde bir malzeme yok henüz. Ona uygun bir sap bulup sizinle birlikte yapalım istiyorum. Çantamı bitirdikten sonra aksesuarlarını almayı tercih ettim. Hemen Angel çanta aksesuar sayfasına gittim. Çantamı hangi sap uyarsa onu seçeceğime düşünmüştüm. Öyle de oldu. Kesinlikle çok güzel olacağını düşündüğüm bu örme çanta saplarını ve gold aksesuarlar tercih ettim. 4 tane halka aldım. Açıklama kısmına malzeme sayfasını muhakkak bırakacağım. Halkaları önce buralara geçirdikten sonra çanta sapımı takacağım. Ve yine özel ölçüde, normalde bu böceler daha kısadır. Ben çantam büyük olduğu için bir tık daha uzun yaptırdım. Bunları şuraya dikeceğim. Şu şekilde bu açılıp kapanabilen, isterseniz çantanızı katlayarak kullanacaksınız, isterseniz de tek parça büyük halde kullanacaksınız. Ben şimdi bunları halkaları önce takıp daha sonra sapları takacağım. Böcelerimi de buraya ip yardımıyla dikeceğim. Yan kenarlara size dikilmiş halini de tamamlanmış halini de göstereceğim. Hemen tamamlayıp geliyorum. Ve finali çok güzel oldu. Çantamın gerçekten aksesuarları çantama çok yakıştı. Çantama ayrı bir hava kattı. Çantamın şöyle böcesini isterseniz açıp kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde diktim. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz ama gerçekten bu çok yakıştı. Çantanın ağız kısmını hafiften katlayınca çanta farklı bir forma ulaştı. Çantamın ölçüsünü de sizlere vermek istiyorum. Bunu halkaları dikiş yerinden itibaren 9. santime diktim. Aynı şekilde 9. santime diktim. Şöyle taban dahil olarak ölçü vereceğim sizlere. Çantamın taban dahil ölçüsü 39 santim. Onu da katlanmamış halde verelim. Katlanmamış halde 55 santim. Şöyle katlanınca da çok şık duruyor. İsterseniz askı çanta astarı kullanabilirsiniz. Ağız kısmına çıt çıt yapabilirsiniz. Ama çok güzel oldu gerçekten. Yine aldığım malzemeleri Instagram'dan Angel Çanta Aksesuar sayfasından ulaşabilirsiniz. Pullar Vavivo Handmade Yarn. Açıklama kısmına linklerini muhakkak bırakacağım. Çantamı beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.